1815 yılında 22 yaşındaki genç denizci Edmond, çalıştığı şirketin patronu tarafından kaptanlıkla ödüllendirilir. Fakat onun kaptan olmasıyla birlikte Edmond'a kötü ve haksız davranan başka bir kaptanın işine son verilir. Edmond, güzeller güzeli Mercedes'te evlilik arifesindedir. Ama en yakın arkadaşı olan bir teğmenin de gözü Mercedes'tedir. Ve Edmond, zengin bir ailesi olan Mercedes'le evlilik kararı alır. Kilisede tam evlilik yemini edeceklerken askerlerin gelmesiyle birlikte Edmond gözaltına alınır. Çünkü diğer kaptanın kıskançlığı nedeniyle iftiraya uğramıştır. Ve sonra Edmond'a bir politik nedenle savcı tarafından da darbe vurulur. Üstüne üstlük en yakın arkadaşı Teğmen de onun aleyhinde ifade imzalar. Ve böylece genç Edmond bu üç kişinin marifetiyle denizin ortasındaki bir adacıkta kurulu, ölene kadar çürüyeceği korkunç bir hapishaneye atılır. Fakat kaderin cilvesiyle oradaki başka bir mahkumun sayesinde neredeyse mucizevi biçimde 14 yıl sonra hapishaneden kaçmayı başarır. Ve kaçtıktan yaklaşık 6 yıl sonra ise zengin, çok güçlü, kurnaz fakat onu geçmişte mutlu eden duygularından mahrum, neredeyse içi sönmüş halde geri döner. Film 5 bölüm. Edmond hayatını mahveden o 3 kişiden intikam alacaktır. Ama bu intikam asla basit değildir. Son derece detaylı düşünülmüş bir intikamdır. Bu süreç başladıktan sonra Edmond intikamını müthiş bir tiyatro eseri gibi sahneler. Zaten filmin yönetmenleri de oyunculara bu bölümlerde maskelerini takarak bir tiyatro duygusuyla oynamaları çerçevesinde yönlendirme yapmışlar. Bu filmin 2 ortak yazar ve yönetmeni var. Alexandre de la Patelière ve Mathieu Delaporte. Filmin Türkiye'deki gösteriminden sonra yönetmen Mathieu Delaporte ve oyunculardan Adel Simfal ile bir soru cevap şeklindeki konuşmaya katıldım. Yönetmen filmin başlangıcından post prodüksiyonun bitimine kadar 3 yıl geçtiğini, 3 yıllık bir çalışmanın eseri olduğunu söyledi. Yaklaşık toplamı 40 milyon euroya mal olmuş ve sadece Fransa'da 9 milyon seyirciye ulaşmış. Oldukça büyük bir yapım. Önce bu eseri 2'şer saatlik 2 film olarak düşünmüşler. Fakat daha sonra romanda bazı sadeleştirmeler yaparak ve karakter sayısını 10'a indirerek 3 saatlik bir filme dönüştürmüşler. Özellikle başrol oyuncusunu seçerken hem 20'li hem 40'lı yaşları canlandırabilecek bir yüz aramışlar. Ve sonunda intikam sürecinde farklı karakterlere de bürünebilen Edmond rolünde Pierre Niney'e de karar kılmışlar. Her 2 yaşı da rahatlıkla canlandırabilen Pierre Niney dışında oldukça önemli bazı oyuncular da var. Mercedes rolünde Anaïs de Mustier, savcı rolünde Laurent Lafitte, kaptan rolünde Patrick Mille ve Teğmen rolünde Bastien Bouillon. Filmin süresi 2 saat 58 dakika ama ben bu uzunluğu hiç hissetmedim. Monte Cristo Kontu'nun bu uyarlaması, günümüzle de bağlantılar kuran, parasal güçle her şeyin satın alınabileceğini mükemmel aktaran ve asıl teması da aşk olan bir büyük yapım. Çok asil bir intikam hikayesi. Oldukça da karmaşık bir yapısı var bu intikam hikayesinin. Alexander Dumas'ın Monte Cristo Kontu, adaletin tecellisi üzerine bir büyük eser. Buna farklı bakış açılarıyla yaklaşıp intikam sürecini ona göre değerlendirebilirsiniz. Ama burada yönetmenler temaları bahsettiğim şekilde öne çıkarmışlar. Ve bir önemli notum daha var. Filmdeki kadın karakterlere baktığımızda oldukça edilgen olduklarını görüyoruz. Ama 2 tanesi öne çıkıyor. Bir tanesi Monte Cristo Kontu'nun sonradan himayesine aldığı ve çok büyük acılar çekmiş bir genç kadın. Diğeri de romanda 2 erkek karakteri yok ederek onun yerine bir karakter yaratan yönetmenlerin altını çizerek vurguladıkları bir güçlü kadın. Adı Angel ve Türkiye'ye gelen oyuncu Adel Simfal Angel'i canlandırıyor. Filmde Fransa'da yaşayan bir Türk şarkıcının yorumladığı Rumence Dorul adlı bir şarkı var ki ona kesinlikle vurulacaksınız. Bu 18. yüzyıl şarkısını Gülay Hacer Toruk yorumluyor. Türkiye'ye ortak yapımcı ve ortak yönetmen Mathieu Delaporte'un geldiğini vurgulamıştım. 40 milyon euroluk bir filmin teslim edildiği 2 yönetmenden biri olan Mathieu Delaporte son derece samimi ve alçakgönüllüydü.